FX for Trader YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Price Action eğitim serisinin 3. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Price Action eğitim serimizin bu 3. bölümünde sizlerle Price Action tespiti hakkında konuşacağız. Bu tespiti nasıl yapabiliriz? Buna bakacağız. Daha sonra Price Action nasıl oluşur? Bunu görmeye çalışacağız. Chart üzerinde özellikle bunu nasıl tespit edebiliriz? Nasıl yorumlayabiliriz? Bununla ilgili konuşuyor olacağız. Daha sonra price action ve en önemli konulardan bir tanesi de tabii price action ve fiyat ilişkisini nasıl tespit edebiliriz, nasıl okuyabiliriz? Bunları anlatıyor olacağım. Price action biliyorsunuz arkadaşlar geçmiş zamanda gerçekleşmiş fiyat hareketlerinin analizinden oluşuyor. Price action'ı nasıl tespit edebilirim dersek eğer, trade ettiğiniz zaman çerçevesi içerisinde, trading time frame yani TTF dediğim trade ettiğiniz zaman dilimi içerisinde bir grafikte görülen belirli bir periyodik fiyat hareketini ifade ediyor. Yani ekranda önünüzde açık olan grafikte, chartta ne görüyorsanız o arkadaşlar bir periyodik fiyat hareketidir ve bu fiyat hareketini de sizin sağlıklı bir şekilde yorumlamanız gerekmektedir. Price action'ı bahsettiğim gibi bu chart üzerinde nasıl anlamalıyım, nasıl yorumlamalıyım? Buna bir bakacak olursak arkadaşlar, en sade anlatımla, en basit şekilde karşınızda açık olan bir chartta özellikle fiyatın yükseldiğini ve alçaldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bir trader, bir işlemci bunu yaparken, bir işleme girmeden önce okumanız gereken, bir price action trader olarak yorumlamanız gereken konu ise bir tarih oluşturmanız, bir hikaye oluşturmanızdır. Bu hikayede arkadaşlar fiyatın gördüğünüz gibi şuradan başlayacak olursak eğer aşağı yönlü bir hareket ettiğini, swing low yaptığını görüyoruz. Daha sonra fiyatın destek bölgesi oluşturarak ya da daha önce oluşmuş bir destek bölgesine cevap vererek bir süre yatay kanal hareketini yaptıktan sonra yukarı çıktığını görüyoruz. Bakın tamamen basit bir şekilde fiyatı okumaya başlıyorum. Daha sonra yukarı çıkan fiyatın aşağı döndüğünü ama bir süre sonra bunun aslında dirençten destek noktasına dönüştüğünü anlıyorum. Dolayısıyla fiyatın yukarı çıktığını ve daha sonra da aşağıya döndüğünü görebiliyorum. Dolayısıyla bunu tek tek incelediğim zaman profesyonel ve hızlı şekilde, tabii bu hızla zamanla ulaşacaksınız. İncelediğim zaman aslında ben bunu price action'ı chart üzerinde bir hikaye oturtmuş oluyorum arkadaşlar. Bu hikayede benim ilerleyen zamanlardaki planlarıma yansıtmış olacağım. Dolayısıyla chart üzerinde bir hikayeyi oluşturmuş oluyorum. Peki price action'da nasıl anlamalıyım, ne anlamalıyım? Fiyat hareketi kendini tekrar eder tecrübesinden yola çıkarak finans piyasası, trader fiyatın gelecekteki yönü hakkında tahminlerde bulunmak için kullanılır arkadaşlar bu yöntemi. Örneğin bakacak olursak fiyat gördüğünüz üzere yukarıya çıkmış, pullback arkası tekrar fiyat yukarı çıkıyor. Tekrar bir pullback yapıyor ve dolayısıyla hatırlayacak olursanız bir önceki videolarımda da yüksek üst, yüksek alt senkronu oluşturuyor. Higher high ve higher low senkronu oluşturuyor. Dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Bir üst, bir alım trendi, alış trendi diyoruz. Daha sonra fiyat tekrar bir pullback yapıyor arkadaşlar. Şimdi bu aşamadan sonra aslında tamamen yüksek üst, yüksek alt senkronizasyonundan sonra fiyatın tekrar yukarı gidecek algısı oluşuyor, değil mi? Fiyat tekrar yukarı çıkıyor ancak bir önceki üstü ne yapıyor? Geçemiyor. Dolayısıyla ben fiyatın tekrar pullback yaptığını ama bir önceki altında geçemediğini görüyorum. Tanımlamalara bakacak olursam arkadaşlar, yüksek üst, yüksek alt, yüksek üst, yüksek alt tekrar kendini tekrar ediyor. Dolayısıyla bu üst bölge, high bölgesi, üst bölge bir önceki bölgeyi geçemediği için yüksek üst diyemiyorum. Çünkü adı üzerinde zaten tamamen bir yükseklik yaptı ancak bir önceki üstü geçemedi. Şimdi burada bizim anlamamız gereken arkadaşlar, fiyat bir önceki üstü geçemediği için bakın hikaye oluşmaya başladı ve ben bunu analiz ediyorum. Fiyat bir bölge üstü geçemedi. Onu cebime koydum. Bu bir. Dolayısıyla bir destek bölgesi oluşmuş oldu, değil mi? Destek bölgelerinde en az 2, hatta en az 3 değme noktası oluşturabilirsiniz sağlıklı olması açısından. Dolayısıyla fiyatın aşağıdan döndüğünde
bu daire ile gösterdiğim bölgede direnç bölgesinden dönme ihtimali arttı. Döner demiyorum. Tamamen dönme ihtimalinin artmasından bahsediyorum arkadaşlar. Tamamen bir hikaye oluşturuyorum. Tamam mı? Fiyat dolayısıyla daha sonra bu bölgeden yukarıya çıktı. Ancak yukarı çıktıktan sonra yine tekrar alt bölgede bir destek bölgesi oluşturdu arkadaşlar. Bu da bana fiyatın üst bölgeden dönmesi halinde alttaki destek bölgesinden yine tekrar ne olur? Çizdiğim bölgede bir önceki düşük bölgeyi geçemediği için destek bölgesinden dönme ihtimalini artırdı. Yine %100 konuşmuyorum. İhtimaller çerçevesinde dönme ihtimalin arttığından bahsedebiliyorum. Dolayısıyla fiyat direnç bölgesinden döndü ve bu ihtimaller çerçevesinde fiyatın yönü ihtimallerini göz önüne alırken arkadaşlar bu şekilde bir hikaye oluşturmuş oluyoruz. Tabi bunları ilerleyen konularımızda hangi sinyallere ihtiyacımız olacak? Daha böyle video haftalar ilerledikçe temel bilgileriniz oturdukça daha rahat anlayabileceksiniz arkadaşlar. Price action'dan ne anlamalıyım sorusuna tekrar gelecek olursam basit bir ifadeyle price action fiyatın nasıl değiştiği ile alakalıdır. Piyasada alım yapılan ve satım yapılan her şey arkadaşlar bir fiyat hareketi ortaya çıkarıyor, yaratıyor. Dolayısıyla bu da fiyatların sürekli bir volatil halinde, sürekli hareket halinde olmasına sebebiyet veriyor. Bu konuda peki yatırımcının davranışı nasıl olmalı? Fiyat hareketleri analizi trader'ın bir piyasanın fiyat hareketini anlamasına olanak tanıyor. Yani geçmişi az önce yaptığımız analize göre geçmişi anlayarak gelecek hakkında bir yorum üretme şansınız oluyor. Ve trader'ın mevcut piyasa yapısını tanımlamak için zihinsel bir senaryo oluşturmasına yol açan açıklamalar veriyor. Price action'ın bize en önemli katkısı bu oluyor. Tamamen tabi senaryolar üzerinden, tamamen tahminler üzerinden yola çıkarak birçok bilginizle ve deneyimlerinizle birleştirerek zaten fiyatın nereye gideceği yönünde de bir bilgi sahibi oluyorsunuz. Price action bir ipuçları bırakmakta aslında bize chartta. Peki bu ipuçlarını nasıl tespit edebilirim arkadaşlar? Piyasaya giren her katılımcı işlem yaparken charttaki fiyat çizelgesinde ipuçlar bırakacaktır. Yani fiyatın alınması, satılması, önemli noktalar yakalayacaktır. Önemli hacimler, volümler yakalayacaktır arkadaşlar. Bu ipuçları yorumlanarak piyasadaki bir sonraki hareketi denemek ve tahmin etmek için de price action'ı kullanıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi price action'ı kullanıyoruz derken bunu bir de fiyat ilişkisi içinde düşünelim. Basit bir örnekle daha iyi anlamanız açısından arkadaşlar. Yani bir pazardaki bir sonraki hareketi denemek ve tahmin etmek için nasıl bir yol alıyor fiyat? Bunu aslında çarşıya, pazara çıktığınızda, bir şey alışveriş yaptığınızda anlamanız çok mümkün. Yani bunu normal hayata uygulayacak olursak arkadaşlar, sağ tarafta 6.000 TL diyelim, 7.000 ve 8.000 fiyat skalasını görüyorsunuz. Örneğin bir telefon alacaksınız 6.000 liraya. Bu fiyat düştü. Yani alacağınız telefonun fiyatı 6.000 TL'ye düştü. Daha sonra fiyat 6.000 paritesinden 8.000'e çıktı. Tamam mı? Alacağınız bu telefon 8.000'e çıktı. Siz daha önce bu fiyatın 6.000 TL'ye düştüğünü bildiğiniz için arkadaşlar, daha önceden böyle bir hikaye barındırdığı için bu telefon, kendisinde böyle bir hikaye barındırdığı için bu fiyatın tamam 8.000 liradan 6.000 TL'ye gelme olasılığı yüksek olduğu için arkadaşlar özellikle de şunu diyorsunuz. Evet 8.000'den ben alım yapmayacağım. Bekleyeceğim. Fiyatın daha önceden 6.000 TL'ye düştüğü için tekrar bu fiyat düşer ve 6.000'e geldiğinde ben bu telefonu satın alacağım. İşte aynen alışverişteki mantıkta da price action'da da price action konusu devreye giriyor arkadaşlar. Yani charttaki tüm hamleler aslında insan psikolojisi olduğu için aynı şekilde yükselen fiyatın bir önceden bir önceden düşük fiyatta olduğu için tekrar düşük fiyata gelme olasılığı arttığı için böyle bir yorumda bulunabiliyor arkadaşlar. Price action'ın tekrar ne diye hatırlayacak olursak eğer hızlı bir şekilde price action piyasada
anlık gerçekleşen hareketleri dikkate almadan, yani biz anlık oluşan bir hareketleri dikkate almadan tamamen önceki psikolojiyi de içine alarak oluşturulan bir analiz yöntemidir. Anlatabiliyor muyum? Yani anlık hareketler değil, tamamen o ekranda gördüğünüz, chartta gördüğünüz hikayeyi tamamen içinize sindirerek bir şekilde yorum yapma şeklidir price action. Bu sebeple fiyatın doğru ya da yanlış tüm hareketlerini inceleyen indikatörlerden uzak duruyoruz. Çünkü bu anlık hareketler indikatörlerde bizim bazen yanlış anlamamıza sebebiyet veriyor. Dolayısıyla ben her videomda da mutlaka fiyatın hikayesine odaklanın diyorum. İyi bir trader ilk elden bilgi sahibi olmak istediğinden zaman içindeki fiyat hareketlerini titizlikle incelemesi gerekmektedir arkadaşlar. İngilizce olarak da keep it simple stupid var. Aslında hani her şeyi sabit, her şeyi sabit diyorum. Yani her şeyi yalın tutun, her şeyi temiz tutun anlamından yola çıkarak. İşlem esnasında birçok kişi grafiklerini çok sayıda teknik göstergeyle bulanıklaştırıyor ve genel olarak bir piyasayı aşırı analiz ederek karmaşık hale getiriyor arkadaşlar. Aslında price action'ın da bize vermiş olduğu en güzel yanlardan bir tanesi de chart'ı temiz tutmamız. Fiyatın hikayesini okuyabilmemiz için bu zaten bir şart. Chart'ları temiz tutmamız gerekiyor. Örnek verecek olursam gördüğünüz gibi herhangi bir indikatör olmadanki bir chart durumu ve bu chart'ın açıkçası indikatörlerle doldurmuş halini gördüğünüz zaman tamamen hiçbir fiyatı okuma olanağı bize vermiyor maalesef ve anlık fiyatlarda da anlık değişimlerde de indikatörler bizi yanlış yola saptırtabiliyor arkadaşlar. Ben bu bölümde bu konuyu biraz daha chart üzerinde incelemenizi ilk 3 hafta ile beraber, ilk 3 bölümle beraber biraz daha sindirmenizi istiyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Her gün, her yeni videomuzda bir step daha atlayarak, bir kademe daha atlayarak her geçen gün daha iyi olacağız. Bu da size göstermek istediğim konulardan bir tanesiydi. Sorularınız için tekrar fx4trader@gmail adresine ya da sosyal medyadan bana ulaşabilirsiniz. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere diyorum ve aynı zamanda da beni YouTube kanalımda da takibe almayı ve uyarı butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda size daha rahat, daha kolay ulaşabilmem açısından avantajlı olacaktır. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.